Kıymetli izleyicilerim, Profesyonel Koçluk Derneği'nin İpek Kaytaz ile Olma Hali Dünden Yarına isimli programına hepiniz hoş geldiniz. Ben İpek Kaytaz, profesyonel koç ve kurumsal dönüşüm danışmanıyım. Ve programımızda sizlerin de bildiği gibi koçlar, mentorlar, liderler ve farklı disiplinlerden uzmanlarla insanın zaman içindeki dönüşümünü ve olma halini konuşuyoruz bu programda. Dünden yarına uzanan bu yolculukta hikayelerin görünen kısmından çok o hikayelerin ardındaki bene, nasıl birine dönüştüğümüze ve bugün hayata nasıl bir yerden baktığımıza birlikte bakıyoruz. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Birçok ünvanı var fakat ben kendisini size MCC ünvanı Sayın Tunçel Gülsoy olarak tanıtacağım. Sayın Koçum Tunçel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İpekçim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu güzel güzide topluluğunlara konuşma, duygularımı, düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bugün burada bizimle oldunuz. Ben çok kısa kestim fakat aslına bakarsanız sizin birçok alana yayılan, profesyonel olarak da yaptığınız birçok farklı ünvanınız da var ve siz bunları günü geldiğinde bir kıyafet gibi giyer, yeri geldiğinde de çıkartır, kenara bırakır. Ünvanlayan biri bugün yanımıza gelse ona kendinizi nasıl tanıtırsınız? Kendi halinde bir insan. En güzeli o bence. Yani sonuçta son tahlilde herkes bir insan. Her ne kadar doğduğumuzdan itibaren bize yüklenen düşünceler, ideolojiler, dinler, aile duyguları, değerler, ülke değerleri, sosyal değerler var. Fakat bunlar her biri üstümüze yüklüyoruz yani yüklüyoruz. Ama bütün bunları çıkarttığımız zaman insanın uyku halindeki hali bence en doğal hali. Orada hiç kimseye bir hava atman gerekmiyor. Kendinden başka bir şey olmaya çabalaman gerekmiyor. Bazen horuldayarak, bazen esneyerek, bazen kıvrılarak uyuyorsun. Bence de en doğal halimiz o. İnsan. Her şeyi bir tarafa bırakırsak bir insan olarak doğup bir insan olarak bu dünyadan gidiyoruz. Dolayısıyla baki kalan tek şey insan olmak. Hocam ne kadar güzel ifade ettiniz. Siz söylerken de bebeklik hallerimiz aklıma geldi benim. Bir kız annesiyim. Dolayısıyla bir çocuk büyütmek ve kucağıma almak bakış açımı ve olayları yorumlamamı da değiştirdi. Ve ben de sizi dinlerken hani çok saf bir iyilikle dünyaya geldiğimizi ve hiç böyle işte maskelere ya da bir takım sıfatların altına sığınmadan var olmaya çalıştığımızı ve öğrendiğimizi hatırladım. Bu kadar hızın içerisinde de özde insan olduğumuzu hatırlamak çok çok kıymetli ve siz de kendinizi buradan tanıtıyorsunuz hocam. Yani bence de bundan daha önemli bir şey yok. Diğer her şey çok sahte geliyor bana. Yani birer geçici olarak kullanılan konser bileti gibi, sinema bileti gibi birer bilet yani onları alıyoruz, kullanıyoruz. Sonra film bittiği zaman çöpe atmak durumundayız. Ya da hatıra olarak saklayabiliriz ama bir müddet sonra neye gittiğimizi bile unutabiliriz. Onun için önemli değil. Hı hı. Peki Bekliyorum soru. hocam, Hı hı. hocam eğitim geçmişinize baktığımız zaman da iki mühendislik arasında geçiş var. ODTÜ'den Boğaziçi'ne ve sonrasında da teknik bir eğitimden MBA'ye uzanan bir yolculuğunuz var sizin. Bu yolculuğunuzu yaparken, kararlarınızı verirken size en çok hangi içsel pusulanız yönlendirdi? İşte ben mimar olmak istiyordum. Yani mimarlığa her zaman çok önemli bir ilgim vardı. Fakat Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümünün ayrı bir imtihanı vardı. Onu bir çok ufak bir puan farkıyla kaçırdım. O yüzden de orada metalurji mühendisliği bölümüne yani ancak puanım oraya gitti. Meteoroloji zannediyordum. Böyle ilk 15 gün sonra öğrendik. Herkes böyle bir, yani şey gibi borsa gibi talebe göre sıralama yaptılar. Ben meteoroloji okuyunca onu şey zannettim. Meteoroloji. Okulun kütüphanesine gittim. Metal. Bir dakika bu ne? Meteoroloji değil bu dedim. İlk defa dökümle ilgili olduğunu, malzeme mühendisliği olduğunu öğrendim.
Fakat orada ikisi çok kötü zamanlarıydı ODTÜ'nün. Yani o 12 Eylül olayları olmuştu. İşte o deniz gezmiş olayları vardı. Okul kapandı. Sonra açıldı. 3 sömestr arka arkaya gittik falan. Ve Ankara'da öğrenci olarak yaşamak zordu. Çünkü parayla da doğru düz bir evde oturma şansınız yoktu. Ben zaten İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek istiyordum. En yakın yer Boğaziçi Üniversitesi makine bölümüydü. Oradan oraya geçmeyi becerdim. Bana çok destek olan bazı hocalar oldu. Sağ olsunlar. Ondan sayesinde geldim. Orayı bitirdim Boğaziçi makineyi. Fakat içimde bir makine mühendisliği doğası yoktu. Yani nasıl söyleyeyim, bana göre bir mühendisinin bir formasyonu vardır. O her şeyine yansır. Ben de düşünce olarak kaldı. Fakat ben işletme yüksek lisans bölümüne gittim. O bölümde bitirdim ama çok da önemli değildi. Çünkü oradaki dersler bir Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o devirdeki makine mühendisliği derslerinde çok şeydi, çok basit kalıyordu. Hani istatistiksel, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mukavemet dersleri falan gibi derslerin yanında muhasebe dersi, işte ne bileyim ekonomi dersi falan bana o zamanki şartlarda çok farklı geliyordu. Ama sonuçta okullar da birer geçit, birer köprü. Hep öğrenciler onu söylüyorum. Bunlar birer köprü. Bir hedefiniz vardır. O hedefe giderken bazen bu köprüden geçersiniz, bazen öbür köprüden geçersiniz. Bazen yollar kesişir. Dolayısıyla çok da takmayın. Çünkü hele şimdi hayatınız boyunca ne okuduğunuz da çok önemli değil. Çünkü sürekli olarak okuyup değişmek zorundasınız. Yani yeni eğitimler almak zorundasınız. Ben hala yeni eğitimler alıyorum. Bir tane Şubat ayında bitirdiğim bir eğitim vardı. Şimdi yeni bir eğitim arıyorum kendime ama hangisini okuyayım, hangisine bakayım karar veremedim. Dolayısıyla okullara çok önem vermiyorum ama okulların verdiği formasyon önemli. Benim için esas okul Robert Koleji oldu. Hatta Hı dün Robert hı. arkadaşlarımla birlikteydik. Onlarla konuşuyorduk. Aşağı yukarı aynı fikirdeyiz. Yani dedim ki benim eğitimim gerçekten Robert Kolej'de başladı. Robert Kolej'de bitti. Üstelik hiç de iyi bir öğrenci değildim ama bence Robert Kolej'in esas anlatmak istediği her şeyi sorgulayan, merak eden, hiçbir şeyi hazır kabul etmeyen o anlayış benim hayatım boyunca bende kaldı. İş hayatında bunun olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de oldu. Çünkü Türkiye öyle çok sesli düşünme, en azından benim iş hayatına başladığım yıllarda çok da açık değildi yani. Hani biraz daha bizim dedik bir toplumdu. Gerçi şimdi bütün bunlar çok daha değişti yeni nesil insanlarla birlikte. Ama sonuçta hani benim için en önemli okul Robert Koleji oldu. Boğaziçi Üniversitesi'de onun bir çeşit devamı olarak oldu. Ama okullar da bir gün bitiyor. Hayatta karşı karşıya baş başa kalıyorsunuz. Hı hı. Sizden sorgulayan, araştıran, merak eden ve de öğrenme tutkusunun peşinden giden bir Tuncel duyuyorum sizi dinlediğim zaman. Hı hı. Ve bunları da genç arkadaşlarımızla paylaştığınızı söylüyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz hocam onlardan? Daha farklı bir beklentiyle mi geliyorlar yoksa hani onların şu an kuşak da farklı olduğu için orada neler var? Şimdiki kuşak aslında yani benim o kazandığım o vasıfları şimdiden onlar zaten o şekilde yetişiyorlar. Yani bugünün dünyasında ne Türkiye'de ne başka ülkelerde genç çocuklar her şeyi olduğu gibi kabul etmiyorlar. Onlar zaten sorguluyorlar. Birçok soru soruyorlar yani. Ekonomiyle ilgili, dinlerle, inançlarla ilgili, mezheplerle ilgili, sosyal problemlerle ilgili. Yani onlar kendi büyüklerinin doğrularını olduğu gibi otomatik olarak kabul etmiyorlar. Bence bu sağlıklı bir şey. Ve bir yandan da bir uyanış gerektiriyor. Toplum da değişiyor. Mesela şimdi kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye bence bütün olumsuz bilinen şeylere rağmen çok ileri bir adım attı. Bir de şöyle bir şey var. Bugün Türkiye'deki genç kadınları gördüğüm kadarıyla hem kendi kızımdan görüyorum hem etrafımda birlikte çalıştığımız birçok koç meslektaşımla ki birçoğu bunların kadın meslektaşlarım başka bir nesil insan yetişti. Yani bunlar donanımlı, akıllı, güçlü kadınlar ve bir şekilde de toplumu değiştiriyorlar. Çünkü aslında kadın toplumu değiştiriyor. Çünkü esas iş anne olmak. Yani toplumu, aileyi, çocukları yetiştiren anneler. Dolayısıyla güçlü anneler olduğu zaman güçlü bir toplum oluyor. Anneleri eğer değersiz, önemsiz hale sokarsanız o zaman da aslında kendi ayağınıza ateş etmiş oluyorsunuz. Ama işte Türkiye bunu yavaş yavaş şimdi keşfediyor.
Şimdiki kızlar okuyorlar, meslek sahibi oluyorlar. Yani evlenmek onlar için birinci derecede bir hedef değil. Yani evliliği daha eşit bir anlayış olarak algılıyorlar. Bence bu da çok sağlıklı. Türkiye'de değişiyor ister istemez. Tabii aksine düşünceler de var ama her toplum değişimin içinde bazı kaygılar yaşayabilir, bazı önlerine engeller çıkabilir. Ben Türkiye'nin daha iyiye gittiğine inanıyorum. Hı hı. Hocam, sizin kitaplarınızı ya da böyle söyleşilerinizi dinlediğimiz zaman da hani ben hep umudu seçtim diyorsunuz ve umudun ne kadar güçlü olduğunu örneklerle birlikte burada bizimle de paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Peki o zaman biraz da iş hayatınıza baktığımız zaman Tuncel Hocam 35 yıllık böyle dolu dolu geçen bir iş hayatı ve bunların da odağında strateji, insan ve yönetim var. Ve siz de sıkça tekniğin önemli olduğunu fakat esas farkı insanın dokunuşunun yaratacağını söylüyorsunuz. Liderlik yolculuğunuzda sizi en çok dönüştüren şey ne oldu? Benim en çok doğuşturan şey Allah rahmet eylesin. Annem çok seyahat etmeyi seven bir kadındı. Herhalde ben ona çekmişim. Babam tam tersiydi. O hiç seyahat etmeyi sevmezdi. Ben dış ticarette çok çalıştım. Değişik ülkelere gitmek. Bence beni en çok dönüştüren şey o oldu. Yani ilk önce insan şey zannediyor. Yani her şey kendi etrafındaki dünya gibi zannediyor. İlkokuldayken öğretmenim şeydi, Koca Ragıp Paşa İlkokulu'ndan böyle hani taparcasına sevdiğim Melahat öğretmenim başka bir okula tayin oldu. Ve ben de o yaşta anneme gittim. Anne ben okulu değiştiriyorum. Beni öbür okula yazdır. Ben hocanın peşinden gideceğim dedim. Ve Nişancı'ya gittim. Nişancı'daki ilkokula gittim. O beni çok etkiledi. Çünkü Nişancı çok İstanbul'un kozmopolit bir bölümüydü. Orada Rum, Ermeni, Süryani, Yahudi, çok değişik şeyden yani sosyal etnik çevrelerden insanlar vardı. E, Onların arasında birlikte büyüdük. O büyüdüğümüz zaman da ben öyle bir şey hissetmedim. Yani işte Yahudiler böyledir, Ermeniler şöyledir falan. E, Gerçekten onları içtenlikle bir duyguyla büyüdük. Yani ben onlara affedilen o farklılıkları falan o an fark etmiyordum. Okulu bitirdikten sonra şeyleri görmeye başladım. Aa öyle laflar var, şöyle laflar var. Ama ben bir defa şeyi anlamıştım yani insanların özünde bir olduğunu, geçmiş benlikle, geçmiş işte ne bileyim dinlerinin, sosyal durumlarının falan çok önemli olmadığını anlamıştım. Sonra dış ticarette değişik ülkelere gittim. Dış ticarette başladık. Suudi Arabistan, İran, Irak, Suriye, daha sonra uzun bir müddet Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Rusya. Ve böyle değişik değişik ülkelere gittiğim zaman şunu gördüm. Daha sonra Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, şunu gördüm yani insan denen şey 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı teknik kodlarla çalışıyor. 36 derece ateşi var. Yemek yemek, su içmek zorunda. Biyolojik ihtiyaçları var. Yani terliyor, dişi geliyor ne bileyim yani insanız. O zaman yani kılığı kıyafeti ne olursa olsun insanların özünde bir olduğunu, dünyanın her yerinde insanların her şeyden önce kendinden sonraki nesilleri yetiştirmeye programlandığını, bir şekilde annelerin, babaların kendinden sonraki nesiller için fedakarlık yaptığını, herkesin kendi çocuklarını sevdiğini gördüm. Sonra böyle yukarıdan baktığım zaman ki o böyle şeyden Paul Eric Sagan'ın şeyi gibi hani nedir soluk mavi planet diyor. Uzaktan dünya minicik bir mavi nokta gibi gözüküyor. Aslında sonuçta oraya hapsolduğumuzu, onun dışına çıkamadığımızı, insanların bugüne kadar 117 milyar insan yaşamış ve ölmüş bir dünyadan geçmiş. Herkes aşağı yukarı burada. Dolayısıyla çok büyük bir resimden baktığın zaman çok da hayatın böyle ciddiye alınıp sonsuza kadar yaşanırmış gibi bir şey olmadığını, e, dolayısıyla insanı bir radyoya benzetiyorum ben. Değişik frekansları açıklar. Sen hangi frekanstan dinlemek istiyorsan o frekansı bulmak zorundasın. Yani her insanın iyi tarafı var, kötü tarafı var. Çirkin tarafı var, güzel tarafı var. Bütün mesele radyoda o frekansın doğru frekansları bulup onları dinlemek. Ben de o yüzden hep insanın iyi taraflarını görmeye, iyi taraflarını bulmaya, herkesi iyi taraftan anlamaya çalışırım. Yargılamadan anlamaya çalışıyorum. Çok başarılı mıyım? Çok başarılı olduğumu düşünmüyorum ama deniyorum. Hala deniyorum.
Hocam bütün bu anlattıklarınızda siz diyorsunuz ya hani ünvanlar giyilir, kıyafet gibidir, emanet gibidir ve hani özde insan olmaktır. Hani gene oraya bağladığınızı duydum sizi dinlediğim zaman ve bu da çok kıymetli. Çünkü bir tane dünyamız var yaşayabileceğimiz. Ve bakıldığında hani sınırlardan, dinden, milletten, her şeyden bağımsız insan olmak için yani insan olarak bu dünyaya geldik bir gayemiz var ve bunu da bakıldığında hani en faydalı olacak şekilde yapabilmek belki de esas maharet ya da esas işin sırrı. Bu da bizi koçlukla buluşturuyor sanıyorum ki. Evet, koçlukla buluşturuyor. Beni de sonunda 55 yaşında buluşturdu. Hatta çok sevdiğim bir şey var. Kelime uyguluyorum. İbrahim Tatlıses'e soruyorlar. Ya diyorlar sen diyorlar niye üniversiteye gitmedin? Diyor ki kurban diyor yani o şeyde diyor şeyde ne bileyim olduğum yerde neydi, nerede bak İbrahim Tatlıses. Ya orada vardı da Urfa. Urfa'da dedi yani Oxford vardı da gitmedik mi diyor. Ben de dedim ki o zamanlar Türkiye'de ilk koçluk eğitimi CTI tarafından açılan bir eğitimdi. Sevgili Demet Uyar benim eskide bir iş arkadaşımdı. Tesadüfen yolda gördüm Boğaziçi Üniversitesi'nin dergisinde. Tesadüfen buluştuk. Tesadüfen bir kahve içtik. Bu hafta demo var dedik. Geldim o demoya. Hani nerede bir kere baktın, kalbimi yaktın, ah koçluk sen ne yamandın bir şekilde. Aldık başımızı hala bu yolculuk devam ediyor. Nerede bitecek bilmiyorum. Son söz ne bileyim bilmiyorum. Ölmeden önce ne sorabilirim bir insana de ben kendim için söylüyorum. Benden daha ne bekliyorsun deyip eyvallah deyip gidebilirim. Böyle bir şey olması lazım. Elimizden geldiği kadar iyi yani bütün bu kaosun içinde gerçek renkleri, gerçek değişimleri, gerçek duyguları, gerçek dinamikleri algılayıp soğukkanlı olup kendini ve çevreni ona adapte olmaya desteklemek. Yani bence bize düşen esas şey bu. Çok büyük bir değişim var. Üniversitelerde var, sosyal hayatta var, kadın erkek ilişkilerinde var, ekonomide var, siyasette var. Belki hissedilmiyor ama toplum çok hızlı değişiyor. Son 20 yıldan beri değişti ve aynı kodlarla burayı yönetmek, buradayken Türkiye'yi kastetmiyorum sadece. Hiçbir yeri yönetmek kolay olmayacak. Yani bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Sanayi devriminin gerektirdiği şeyler, sosyalizm, işte komünizm, yok kapitalizm, onlar şu an tamamen çatırdamış vaziyetteler ve e, onların yerine başka bir şey koymak zorundayız. Bunun deneylerini de bence Çin yapıyor bir şekilde. Hem teknoloji olarak hem sosyal olarak. Bütün dünya da şu an kararsız. Nereye gitsek? O eskisi çalışmıyor. Yenisi de yerine bir şey konmamış vaziyette. Ama bu araştırmanın bir sonucu olacak ve bir yere varacağız. Ben görür müyüm bilmiyorum. En azından elimden geldiği kadar görmeye çalışacağım. Hocam hayat da boşluğu sevmiyor, insan da boşluğu sevmiyor. O boşluklar hep doluyor. Kesinlikle bir hızın içerisinde ve bir değişimin içerisindeyiz. Ben de hani hep şunu düşünüyorum, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye. Ve okullarımız değişiyor, yaşadığımız çevre değişiyor, aile düzenimiz değişiyor, çocuk oluyor, çocuklar büyüyor. Evden gidiyorlar sürekli bir değişimin içerisinde biz de var olmaya çalışıyoruz. Peki hocam şunu da sormak isterim. Bütün bu değişimlerin içerisinde insanın hayallerini, tutkularını ve sevdiği şeyleri yaşamına ya da işine katabilmenin önemi ve değeri nedir sizce? Yani hayatın içinde hayattan zevk alabilecek şeyleriniz olması lazım. Yani hayat sadece yemek, içmek, bildiğimiz fizyolojik şeyler değil. Uyumak, kalkmak, işe gitmek değil. Yani onun dışında insan olarak ruhsal boyutta gelişmek gerekiyor. Bu da işin dışında özellikle sanat alanında gelişerek oluyor. Hatta hep bir yerde galiba kitapta vardı bir yerde bu Fransa'da Paris'te meşhur bir müze Pompidou diye bir yer vardı. Çok eski hal bir binasının olduğu yerde. Orada bir küçük bir plaket vardı. Onu okumuştum. Şöyle yazıyordu. Biz Pompidou ailesi bütün sanat eserlerimizi bu müzeye bağışladık. Çünkü şunu inanıyoruz ki sanatla yakın olan bir ülke ve insanlar değişime ve gelişime çok daha hızlı ayak uydurabilir. Hiç unutmadım bu cümleyi. Hani tekrar inşallah oraya bir Paris'e gidip
Sırf onun fotoğrafını çekmek istiyorum. Hiçbir yerde bulamadım o cümleyi internette. Dolayısıyla dolayısıyla sanatı hayatın içine koymak, zevki hayatın içine koymak. Yani biz de şöyle bir duyguyla büyütülüyoruz. İşte hep çalışalım, hep çalışalım, hep çalışalım. Eee, ama bir yandan kendimizi dinlemek, kendimizi algılamak, aslında ihtiyacımızdan fazla şeyleri elde etmemizin esas meselesi korku. Yani bir güvensizlik. Yani herkes her şeyi korku üzerine kurulu. Dolayısıyla onun dışına çıkmak, hayatın gerçek anlamını anlamak, doğayı incelemek, doğayı gözlemek, doğayla birlikte olmak. Mesela şu anki İstanbul'daki apartman yapısına bakıyorum. Yani 20 yıl sonra buradan sağlıklı çocukların çıkma şansı yok. Çünkü yeşil yok, bir şey yok. Yani çocuklar nerede oynayacak ki? 18 katlı çift havuzları, daireler var. Çocuk aşağı bakıyor, bir şey görmüyor. Daha sağlıklı bir toplum yaratmak için daha farklı bir anlayışla ülkeyi yönetmek zorundayız. Yani belki şehirleri dağıtmak, belki bir de insanı daha iyi eğitmek zorundayız. Yani eğitim çok önemli ve hiç unutamıyorum. 2008 yılında ben şeydeydim, Üsküp'teydim. Üsküp'te bir şişe camın bir fabrika kurma şansı, bir şey vardı. Onu araştırma için gitmiştim. O sırada şu okul şeyde gördüm, böyle sokaklarda bir dolu böyle Atari oyunları oynanan yerler gibi yerler gördüm. Ya bunlar ne diye merak ettim. İçeride böyle iyi giyimli insanlar var ve orta sınıf insanlar böyle giriyor çıkıyor. Yani çocukların oyun oynadığı yere benzemiyor. Dedim ki içeri girdim, işte kelime tanıttım. Dedim, bunlar nedir? Dedi ki biz dedi bizim hükümetimiz şehrin her yerine böyle serbest Atari oyunları oynanan yerler gibi bilgisayar salonları yaptı. Gelen herkese biz bilgisayar nasıl kullanılır öğretiyoruz. İşte internete nasıl girilir, nasıl yazı yazılır, nasıl elektronik posta yapılır. Bunu dedi toplumumuzu geleceğe hazırlamak için yapıyoruz. Yani bu devletin hizmeti. Yani toplumunu geleceğe hazırlıyor. 2008 yılında böyleydi. 16 yılına geçiyor arada. 2000, evet. Demek ki böyle bir şey yapmak lazım. Yani bu toplumu çok daha iyi geliştirmek gerekiyor. Teknolojiyle iç içe geliştirmek gerekiyor. Lüzumsuz eğitimleri yok etmek gerekiyor. Çin mesela birçok eğitimlerden şu an vazgeçiyor. Onun yerine başka eğitimler koyuyor. Daha iyi, daha akıllı, daha adapte olabilen bir toplum yaratmak zorundayız. Koçların da bana göre burada çok önemli bir görevi var ve bu görevi biz koçların henüz daha Türkiye'de yeterince kendi halkımıza anlatabildiğimizi düşünmüyorum. Yani koçluk bana göre hala çok dar bir alanda kalıyor. Koçlar kendileri toplantılar yapıyorlar. Kendileri işte toplanıyorlar, konferanslar yapıyorlar ama bu biraz hani Türkiye propagandası boyutunu geçmiyor. Halbuki bana göre bugünün koçlarının özellikle koçluk haftasında çok farklı bir şey yapması gerekiyordu. Huzur evlerine gitmesi gerekiyordu, hapishanelere gitmesi gerekiyordu, okullara gitmesi gerekiyordu, askeri birliklere gitmesi gerekiyordu. Yani isterdim ki böyle 100 ayrı etkinlik olsun o günlerde. Bütün basın mensuplarını davet edelim. Koçluğun ne olduğunu gerçekten anlatalım. Çünkü bunu anlatamadığınız zaman, insanlar da bunu deneyimlemediği zaman şey olmuyor. Bir arkadaşım söyledi, siz ne yapıyorsunuz dedi. O sırada benim gönüllü olarak koçluk yaptığım bir hanımefendi vardı. Yaşlı bir hanımefendiydi. Hayatında ilgili birçok sıkıntı vardı. Eee, onunla 45 dakikalık bir konuşma yapmıştık. Bana çok güzel bir şey yazdı, böyle geri bildirim. Gözlerim yaşardı. Allah Allah, 45 dakikada bunları biz nasıl yaptık diye. Arkadaşım dedi ki bak dedim 45 dakika sonra bu kadın bana bu yazıyı yazdı. Başka bir şey söylemiyorum. Bu. Bunu çok daha etkili anlatmamız lazım. Yani toplumda hala bir avukatın, muhasebecinin, işte finans müdürünün ne olduğunu biliniyor ama koçlar konusunda hala çok net bir farkındalık yok ve o yüzden de koçluğa ihtiyaç var mı? Bence çok var. Hele böyle değişim içinde olan bir toplumda çok var. Hatta çok isterdim ki şu bizim milli takımda orada 40 tane adam gitti. Yani orada 3-5 tane de doğru dürüst koç olsaydı. Bu insanlara gece gündüz konuşsaydı. Keşke. Keşke. Ben gönüllü bile giderdim ya sırf onun için. Eee, bütün bunlardan dolayı koçların daha gidecek çok yolu var, daha çok ihtiyaç var. Yapay zeka falan da insanın insana dokunuşunu yerine tutacağına inanmıyorum. Teknik olarak tutabiliyor fakat insan sadece teknikle ibaret değil. Ruhsal boyutta bir elektrik alanı, görmediğimiz bir ruh diye bir şey var. Ne bileyim başka bir yani bilebildiğimizin ötesinde bir varlığız. Dolayısıyla koçluğun da böyle kolay kolay 3-5 soruyla işte teknik sorularla falan avukatlık gibi falan
bir çerçeve hapsedebileceğini düşünmüyorum. İnsan hala yaratılışı icabı robot doğurmadığımız müddetçe bence insana ihtiyacı olacaktır. Koçlara ihtiyacı olacaktır. Hocam biz de Profesyonel Koçluk Derneği olarak Asibe hocamız kurucumuz hani şunu söylüyor, biz koçluğu anlatalım, hani CEO'lar mertebesinden halka indirelim, daha fazla kişiye ulaştıralım, faydayla daha fazla kişiye dokunalım ve toplumu dönüştürelim. Biz de geleceği birlikte şekillendiriyoruz diyoruz üyelerimizle birlikte. Ve bu noktada biz de çok heyecanlıyız. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Koçluk değişim ve dönüşümün içerisinde insanın kendisine durup bakabildiği, ben neredeyim dediği, fark ettiği, netleştiği, yönüne nereye gitmek istediğine karar verdiği, yanında hangi araçlarım var, neyi kullanabilirim ya da yoksa da nereden neyi yapabilirim ya da nasıl biri olmalıyım dediği çok muazzam bir süreç. Benim de hayatımı çok büyük oranda dönüştürdü ve ben de bu dönüşümle başkalarının da hayatını dönüştürmek için yol arkadaşlığı yapıyorum. Bugün burada yolum sizinle kesişti. Sizden her lafınızdan birçok yeni şey öğreniyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Koçluk çok çok kıymetli ve siz de koçluğun ötesi bilgeliğe doğru kitabınızda böyle farklı farklı örneklerle de çok güzel metaforlarla da insanın olma haline dokundunuz. Ve de sizin çok hoş bir lafınız var. Gök kubbede hoş bir sada bırakmak diyorsunuz. Peki Tuncel Hocam bu ifade dünden bugüne, bugünden de yarına Tuncel Gülsoy için ne ifade ediyor? Yani Tuncay Gülsoy biliyor ki bu dünyada geçici olarak bir varlığım var. Benden öncekiler olduğu gibi. Dolayısıyla sadece insanlığın daha iyi gelişimi için o an aklımın erdiği kadar iyi bir şeyler yapıp katkı yapmak, çocuğumu, torunlarımı yetiştirmek, o torunları işte elimden geldiği kadar artık torunların yetişme sorumluluğu artık çocuğumun üzerinde. Ve zamanı geldiği zaman da kimselere yük olmadan anılarımla paylaşabildiğim her şeyi insanlığa geri vererek sonra bu dünyada sessiz sedasız ayrılmak. Bir tane soru vardı. Sen dedin ki son bir soru soracağım. O sorunun cevabını hani buradan ayrılırken insanlar hangi soruyu sormak, hani neyle Hı hı. bırakmak? O soruyu söylemek istiyorum. O da şu. Maria Nimit benim hocam, Amerikalı hocam. Böyle hayran olduğum bir kadın. Hem psikolog hem işte master coach. Çok şey bir kadın yani. Biz de master coach'uz ama o yani hocanın yanında ezik büzük kızıyoruz. Bize şöyle söyledi. Bu dünyaya hangi sorunun cevabı olmak için geldiniz dedi. Ha, bu soru çok ağır bir soru. Evet, ben hangi sorunun cevabı olmak istiyorum? Ben şu sorunun cevabı olmak için geldim. Bu dünyada insanlığın kendiyle ilgili insani ruhi farkındalıklarını geliştirmek için o sorunun ben kimim sorusunun cevabı olmak için geldim. O yüzden de koç olarak hayatıma devam ediyorum. Nefesimin sonuna kadar da inşallah, hatta derler ya işinin başını dönmemiz, son şeyimi ve son sorumu sorduktan sonra bu sana ne ifade edip gitmek. Dur bakalım, daha yaşamak istiyorum. Daha işim var çünkü. Öyle gözüküyor. Hocam Allah gecinden versin. Sizin gibi kıymetli hocalarımızla birlikte öğrenmeye, yol almaya, toplumu dönüştürmeye her birimizin çok çok ihtiyacı var ve çok kıymetli bir soru. Beni de böyle kalbimden vurdu sizin sormuş olduğunuz soru. İzleyicilerimize de bugün çok derin bir düşünme sorusu bırakıyoruz. Peki hocam programın sonuna gelirken bugünkü bu yarım saatlik görüşmemizi bir caz tutkunu olarak bu görüşmenin sizde bıraktığı duyguyu ya da tadı caz bilen ve hiç bilmeyen birine nasıl anlatırdınız? Valla caz bilen birine şu şekilde anlatırdım. Biz bayağı free jazz yaptık. Free jazz dediğimiz şey. Yani sonuçta oldukça yoğun bir doğaçlama kullandık ama önce cazın ne olduğu konusunda anlaşalım. Caz konusu biraz karışık bir konu. Çünkü adı da caz dediğimiz yüzlerce şey var. Yani caz aslında şey gibi, deniz gibi. Hangi deniz? Akdeniz, Karadeniz, yani ne bileyim Marmara Denizi, Atlas Okyanusu, bunlar hepsi deniz. Bu caz da tek bir Hı şey hı. değil. Çağlar içinde sürekli değişen bir şey ama değişmeyen bir tarafı var. Hep sorgulayan. Yani çünkü bir şeyden umutsuz olmayan bir isyandan başlamış. Amerika'nın güneyinde işte Mississippi civarında başlamış. Pamuk tarlalarında çalışan köylülerle
oradaki Fransız efendiler arasındaki çatışmadan başlamış. Ama doğasında hiç değişmeyen şey sürekli sorgulamaktır. Yani bu niye böyle, bu niye öyle olmuyor? Bunun için daha iyisi ne olabilir? Caz müzisyenlerin en önemli tarafı da onlar sürekli hiçbir şeyi tekrar etmezler. Her şeyi yeniden. Mesela aynı parçayı 10 defa çalsalar biri birini tutmaz. O anki duyguya göre, o anki gelişmeye göre, o günkü havaya göre, o günkü siyasi havaya göre müzik değişir. Bence de bu hayatın çok güzel şekilde yansıtan bir şeydir. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Biz de bu şekilde bir konuşma yaptık. Hani konuşmamızda bir takım kalıplarımız vardı. Ama o kalıplardan yan yollara saptık, döndük. Çok da kendimizi kısıtlamadık ama bence ikimiz arasında çok hoş bir şey oldu. Ha, bana kalan ne oldu? Ben Profesyonel Koçlar Derneği'nden tekrar bir araya gelelim, bir konuşalım, sohbet edelim yüz yüze. Onun için çok istiyorum. Eminim ki benim de oraya yapabileceğim güzel katkılar olabilir. Teşekkür Hocam ediyorum. onur duyarız. Gurur duyarız sizlerle birlikte olmak. Bizi de çok geliştirir, zenginleştirir. Her türlü işbirliğine açığız. Bununla ilgili olarak da en kısa zamanda sizinle ayrıca tekrar bir irtibat kurmak isterim. Tadı damağımda kaldı diyeceğim hocam. Süremizin sonuna geldik. Sizinle Evet, burada olmak benim için çok büyük bir gururdu ve bir çok ayrı bir yeri de olacak. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. ben Sizin en teşekkür son ederim. söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Umutlarınızı kaybetmeyin. Bu dünyada hiçbir şey sonuna kadar güzel olmuyor. Hiçbir şey sonuna kadar kötü de olmuyor. Her acının yani hep bir kurtuluşu var, yani özeti bu. Her şey değişiyor. Önemli olan iyinin iyi olduğu zaman farkında olmak, kötünün kötü olduğu zaman sürekli olmayacağına inanmak ve hayata son ana kadar elimizden geldiğince olumlu olarak yaşamak. Zamanı geldiği zaman da çok uzatmadan böyle egolarımızı falan, bütün rütbelerimizi, alanlarımızı, işte o maddi varlıklarımızı böyle bir şey gibi, pardösü gibi üstümüzden çıkarıp onları arkaya bırakıp sonra arkamıza dönmeden ileri doğru yürümek. Ya bence hayatın özeti bu olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetliydi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerim, bugün Olma Hali Dünden Yarına isimli programımızda Tunçer Gülsoy ile birlikteydik. Olma halini Tuncer Hocam'ın perspektifinden dünden yarına uzanan bir akışla konuştuk. Dönüşüm dışarıda gerçekleşen bir değişim değil, içeride fark edilen bir haldir diyorum. Ve bazen en büyük değişim sadece olduğumuz hali görebilmekle başlar. Tuncer Hocam'ın sorusuyla ben de ayrılmak istiyorum. Siz hangi sorunun cevabı olmak için bu hayata geldiniz? Her birinize farkındalık dolu, keyifli, güzel günler diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.